Andrei Chikatilo 1936'da Sovyetler Birliği'nde bugünkü Ukrayna topraklarında doğdu. Doğduğunda ülke kıtlık içerisindeydi. Öyle ki bu açlık içindeki insanların insan eti yediğinden bile bahsediliyordu. Andrei Chikatilo'ya da büyük kardeşi Stefan'ın kaçırılıp yenildiği anlatılıyordu. Annesi tarafından sürekli azarlanıp dayak yiyordu. Babası savaş esiri düşmüştü. Tüm bu zorluklara rağmen öğretmenleri için mükemmel bir öğrenci oldu. Ergenliğinin başlangıç yıllarında kronik iktidarsızlıklardan muzdarip olduğunu fark etti. Sosyal yönden beceriksiz olduğunu düşünüyor ve kendinden nefret etmeye başlıyordu. Çok utangaç olmaya başlamıştı. 1955 yılında ilk ciddi ilişkisine başlamıştı fakat çabalarına rağmen cinsel ilişkilerde ereksiyon bozukluğu yaşadı ve bu yüzden ilişkileri bitti. 3 yıl zorunlu askerliğini yaptıktan sonra köye dönüp yeniden bir ilişkiye başladı ve yine başarısız cinsel girişimlerinden muzdarip oldu. Sonuç olarak akranlarının çoğu onu iktidarsız olduğunu anladı. 1993 yılında Chikatilo bir röportajında şunları söyledi. "Kızlar benim arkamdan iktidarsız olduğumu fısıldıyorlar ve çok utanmıştım. Kendimi asmaya çalıştım ama annem ve komşular engel oldu. Üzerindeki baskı nedeniyle doğduğu topraklardan uzaklaşmak zorunda hissetti. Rostov Üniversitesi'ne gitmeye hak kazandı ve dereceyle bitirdi. Rus dili ve edebiyatı öğretmenliği yapmaya başladı. Chikatilo bir öğretmen olarak da pasif kaldı. Sakin bir yapıya sahip olmasından dolayı derslerinde disiplini koruyamadı ve düzenli olarak öğrenciler tarafından alay konusu oldu. Onu kadınlar için fazla utangaç olduğunu fark eden kız kardeşi ona eş bularak evlenmesini sağladı. Dışarıdan yollarla bu evlilikten 2 çocuğu oldu. Bir süre sonra ilk cinsel saldırısını 15 yaşındaki bir öğrencisi üzerinde gerçekleştirdi. Aylar sonra başka bir öğrencisine daha tacizde bulundu ve öğrencileri tarafından şikayet edildi. Okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Bundan sonra Rostov merkezi bir fabrikada çalıştı ve iş gereği sıkça seyahat ediyordu. Cinayetleri için bu durum işine yarayacaktı. 1978'de ilk cinayetini işledi. 22 Aralık 1978 tarihinde Yelena Zakatova adlı 9 yaşındaki kızı öldürerek ilk cinayetini gerçekleştirdi. Küçük kız şeker vereceğini söyleyerek kandırdı ve fahişelerle görüşmek için aldığı eve götürdü. Ona tecavüz etmeye çalıştı ancak ereksiyon elde edemedi. Kız mücadele edip kaçmayı deneyince karnından 3 kez bıçaklayarak öldürdü. Bu esnada orgazm oldu. Zakatova cinayetlerinden sonra Chikatilo kadın ve çocukları bıçaklama yoluyla ereksiyon elde edebilen orgazm olabildi. 3 yıl sonra şehir merkezinde bir otobüs durağında Larissa adında 17 yaşındaki bir yatılı okul öğrencisiyle karşılaştı. Daha sonra itiraflarına göre onu vodka içme bahanesiyle Don Nehri yakınlarında bir ormana götürdü. Larissa'yı tuzağa düşürmüştü. Tenha bir alanda ulaştıklarında kurbanı önce yere attı ve sonra elbiselerini yırttı. Cinsel ilişkiye teşebbüs etti ve ereksiyon elde edemeyince onu sopa kullanarak dövdü. Çığlıklarını bastırmak için ağzının içine zorla çamur sokarak boğarak öldürdü. Chikatilo dişleriyle Larissa'ya saldırdı. Göğüs uçlarını dişleyerek kopardı. 9 ay sonra sebze almak için gittiği Dongsei köyünde yürürken Biryuk adında 13 yaşındaki bir kızla karşılaştı. Chikatilo yakınlardaki çalıların içine onu sürükledi. Biryuk'a saldırdı ve elbiselerini yırttı. Onu 52 yerinden bıçaklayarak öldürdü. İlk cinayetlerinde yaşadığı has onu seri cinayetlere yöneltti. Cinayet planı çoğu zaman değişmiyordu. Yakındaki bir orman ya da tenha bir alana cazip tekliflerle kurbanlarını götürüyordu ve bıçaklayarak kurbanlarını öldürüyordu. Çocukları, fahişeleri, kaçakları, evsizleri, otobüs tren istasyonlarındaki gençleri hedef alan bir model kurdu. Bazı kurbanları çok sayıda bıçak yarasına ek olarak boğularak ve dövülerek öldürüldü. Kurbanlarının gözlerini oyuyordu. Chikatilo yetişkin kadınların kurbanları alkol vaadiyle fahişe ya da evsiz kadınları da para teklif ederek tuzağına düşürüp tenha alanlara götürmeyi başarıyordu. Genellikle kurbanlarıyla ilk olarak cinsel ilişkiye girmek istiyor ama ereksiyon elde edemeyip sinirleniyor ve onları bıçaklıyordu. Bıçaklayıp kurbanlarının içine girdiğini düşünerek böylece orgazm oluyordu. Çocuklara şeker, fakirlere, evsizlere yiyecek içecek, sinemaya götürme veya bozuk para gibi vaatlerde bulunup kandırıyordu. Genellikle sık sık çığlıkları susturmak ve daha sonra onları öldürmek için kurbanlarının ağzına çamur veya balçık dolduruyordu.
olay yerini terk etmeden önce cesetlerini gizlemek için çok çaba harcamıyordu. Polisin yanlış bir katil profili çıkarması işini de kolaylaştırmıştı. Bir sonraki cinayetinde otobüste karşılaşıp birlikte inmeyi ikna ettiği 10 yaşındaki küçük kızı tarlaya götürerek baş ve vücut etrafından en az 50 kez bıçakladı. Göğsünü yırtarak açtı, alt bağırsaklarını ve rahmini çıkarttı. Cinayetteki dehşet ve vahşet kurbanların organlarını çıkartması nedeniyle polis cinayetlerin şeytani durumla ilgili olduğunu bir grup organ satıcı tarafından veya akıl hastası biri tarafından işlendiği üzerinde duruyordu. Bu teori üzerine yoğun bir çaba ile akıl hastası, eşcinsel, sübyancı ve pedofili mahkumlar araştırıldı. Psikiyatri servislerinde onlarla zaman geçirildi. Polise göre katil bu kişiler arasındaydı. Bu yüzden çalışmalarda bu tipteki suçlular üzerinde duruldu. İşinde gücünde bir aile babası görüntüsüyle 22 yılda 53 adet cinayet işledi. Polisin katili yanlış bir profilde aramasının sonucunda 1978'de başladığı seri cinayetlerine 1990'a kadar vahşice devam etti. Katil profilinden bir sonuç alınamayacağını anlayan polis, araştırma yöntemini değiştirerek cinayetlerin bir haritasını çıkardı. Kurbanlar Rostov Oblasti boyunca bir demiryolu güzergahı üzerindeki istasyonlarda bulunmuştu. Buradan yola çıkarak katilin bu istasyonlarda dolandığını ve kurbanların bu istasyonlarda seçtiğini sapladı ve istasyonların çevresinde çalışmaları sıkılaştırdı. Sonunda polis 1990'da istasyon yakınlarında ormanlık alandan çıkan bir şüpheliyi durdurdu. Şahsın yüzünde kan lekesi vardı ve ayakkabıları yıkanmıştı. Kimlik kontrolünde şüphelinin Chikatilo olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemede 54 yaşında 2 çocuk sahibi ve eğitimli bir kişi olduğu anlaşılınca yaşam tarzı ve konumundan dolayı serbest bırakıldı. Ancak ertesi gün o bölgede bir kız çocuğunun cesedi bulundu. Bu bölgeyle ilgili bir gün önceki raporlar incelendiğinde artık çanlar Chikatilo için çalıyordu. 21 Kasım 1990 günü yakalandı ve tutuklandı. Kadın kurbanların rahim, erkek kurbanların ise testislerini çiğnediğini itiraf etti. 10 günlük sorgulamanın ardından polis tarafından bilinen 34 ve bilinmeyen 22 cinayetini itiraf etti ama 3 ceset ulaşılamadı. Chikatilo işlediği her cinayetlerle ilgili tutarlı açıklamalar yaptı. Sorulduğunda bütün cinayetleri nasıl işlediğini de tek tek anlatıyordu. Cinayetlerini itiraf ederken kurbanların önce çeşitli vaatlerle kandırarak tenha alanlara götürdüğünü söyledi. İlk olarak kurbanlara bıçakla önce göğüs bölgelerinden saldırdığını itiraf etti. Ayrıca kurbanların çığlıkları, kanları ve acıları bana gevşemeyle zevk verdi dedi. Kurbanların gözlerine oyma nedeninin kurbanlarının gözlerinde görüntüsünün kaldığını inanması olduğunu söyledi. Chikatilo ayrıca sık sık kurbanlarının kanının tadına vardı ifadesinde cinayetlerini işlerken titreme hissettim dedi. Ayrıca kurbanların genital bölge, dudak, meme ve dillerini dişleriyle yaraladığını, kadın kurbanlarının rahim, erkek kurbanların ise testislerini çiğnediğini ifade etti. Mahkemedeki savunmasında ben doğanın bir hatasıyım, deli bir hayvanım ve yaptıklarımı cinsel bir tatmin için değil, daha çok huzur bulabilmek için yaptım gibi ifadeler kullanan Chikatilo için mahkemenin atadığı psikiyatri uzmanı sadist özelliklere sahip kişilik bozukluğundan müzdarip ama akli dengesi yerinde dedi. Sonuç olarak her suçu için ölüm cezasına çarptırıldı. Öğretmen olarak çalıştığı yıllarda işlediği cinsel saldırılardan da suçlu bulundu. Chikatilo kararı duyunca kafesi tekmeledi ve bağırmaya başladı. Karara cevaben konuşma yapmak için fırsat verildiğinde ise sessiz kaldı. 14 Şubat 1994'te Novocherkasska cezaevinde hücresinden alındı ve ses geçirmeyen bir odada sağ kulağının arkasından bir kez silahla ateş edilerek idam edildi. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiysen kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.